Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce yapmış olduğum ve misafirlerimin bayılıp hemen tarif istediği pide tarifimi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli oluyor, emin olabilirsiniz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle pidemizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra 3 su bardağı unumu ilave ediyorum ve kenarına 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra spatula yardımıyla homojen bir şekilde bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ele yapışkan, oldukça yumuşak bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu aşamadan sonra spatulayı artık bırakıyorum ve hamurun kıvamını daha iyi hissedebilmem için elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi daha un eklemiyorum ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettikten sonra hamurumu masanın üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Burası çok önemli. Evet, hamuru yoğururken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel yoğurdum. Üzerine geri kalan zeytinyağımı sürüyorum ve kapağını kapatıp yarım saat sıcak ortamda mayalandırıyoruz. Pide hamurumuz mayalanırken biz de şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için 1 adet soğanı küçük küçük doğruyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı bir kaba alıyorum ve daha sonra kırmızı, yeşil ve sarı kapya biberlerimi de aynı şekilde ince ince doğruyorum. Bu sebze meyve doğrama aşamalarını izlerken bana böyle terapi gibi geliyor. Sizlere de öyle oluyor mu? Çok merak ediyorum. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Evet, doğramış olduğum biberlerimi soğanların üzerine alıyorum. Domatesi özellikle suyunu istemediğim için sona bıraktım. Bu şekilde doğradıktan sonra ilave ediyorum. Suyu tahtada kalıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bütün sebzeleri doğradım. Şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 dolu tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biberi ve gördüğünüz gibi 50 grama yakın tereyağı, donmuş tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı bu şekilde mutlaka rendelemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, küçük bir diş sarımsak rendeledikten sonra yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım tatlı kaşığı biber salçası ilave edip hepsini birlikte karıştırıyorum. Tadını dengelemesi için bir çimdik de şeker attım. Bu iç harcı gerçekten böyle inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu bu şekilde pizza içi olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Evet, renklerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet, içimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hamurum güzelce mayalandı. Kabımdan aldım ve bu şekilde masanın üzerinde gazının çıkması için tekrar yoğuruyorum. Kıvamının böyle olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Daha sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde 8 eşit parçaya bölüyoruz. Her parçayı portakal büyüklüğünde beze haline getiriyoruz. Videoyu bu şekilde hızlandırıyorum ki kaçırmamanız gereken çok önemli detaylar var. Ayrıca videoda uzamıyor bu sayede. Evet, bezelerimi yaptım. Tezgahımın üzerine dizdim bu şekilde. Bu aşamada pidelerimizi bulayacağımız pekmez sosunu hazırlıyoruz. Bunun için kaseme yarım çay bardağı pekmez ve 1 çay bardağı su ilave edip karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada da kavrulmuş susamım var. Evet, şimdi pidelerimizi yapmaya geçiyoruz. Bezemi alıyorum, tezgahımın üzerine unluyorum ve bu şekilde tek taraflı olarak açıyorum.
Gördüğünüz gibi çok ince açmadım. Daha sonra iç harcımı koyuyorum ve tamamını kapatıyorum. Bu aşamada açılmayacak şekilde kapattığınıza emin olun arkadaşlar. Evet, şimdi kapattığım pidemi pekmez suyuna batırıyorum ve daha sonra susama bulayıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra aynı işlemi bütün bezelerime uyguluyorum. Ve tepsiye yerleştirirken arasındaki mesafenin geniş olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Çünkü bunu neden söylediğimi birazdan siz de anlayacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi tüm pidelerimi tepsime yerleştirdim. Toplamda 4 tane pide alıyor. Ve daha sonra mutfak jileti yardımıyla bu şekilde kesik atıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığımız zaman tam pide görünümünü aldı. Bu aşamada dilerseniz içini biraz daha fazla koyabilirsiniz. Evet, şimdi pidelerimi fırına göndermeden önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz sucuk ya da pastırmayı da ekleyebilirsiniz. Eklemeden de gayet çok lezzetli oluyor zaten. Evet, sucuk ve pastırmaları dizdikten sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum ve pidelerimin altı üstü pişene kadar bekletiyorum. Evet, gördüğünüz gibi pidelerim fırından çıktı ve şimdi... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pidelerim fırından çıktı. Hemen şimdi sıcağı sıcağına size kesip göstermek istiyorum. Çünkü üzerindeki kaşarın donmasını istemiyorum. Şöyle sucuklu tarafından. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşaklığına bakar mısınız? Hem yumuşacık hem de kenarları böyle simit gibi çıtır çıtır gevrek oldu. Of 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 of, inanılmaz bir şey oldu. Altı da gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Şimdi hemen şöyle kesmek istiyorum. Ay 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 ay. Bakar mısınız? Harika bir şey oldu. Gerçekten yağlar şöyle şıpır şıpır damlıyor gördüğünüz gibi. Ay, inanılmaz bir lezzet. Yani gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Yapın ve sevdiklerinizle paylaşın ve bu şekilde yapın diyorum özellikle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak. Aşırı lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Şuraya bakın. Of 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 of. Ay düş. Dediğim gibi bunu sadece böyle iç harcını böyle bol koyup üzerine de kaşar peyniriyle fırına sürüp piştikten sonra severek tüketebilirsiniz diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.